İyileşmenin bir parçası da aslında psikolojik olarak iyi olabilmek. Duygusal sağlık hali çok etkiliyor. Öyle. Aynen Hele öyle. biz kadınlara. Yuvayı dişi kuş yapar derler ama genelde daha çok taşıyıcı kolon oluyorlar galiba Evet. hayat açısından. Evet. Kadın ve erkeğin dengesi bozulduğunda bu tüm toplumsal alanlara sirayet ediyor. Gömleğin ilk iki düğmesi anne babadır ve aslında bunlar bizim baktığınızda kör noktalarımızdır. Doğru. Orada olduklarını biliriz ama ben baktığımda göremiyorum. Mesela ilk gördüğüm düğme şuradaki düğmem gömleğimde. Aslında ben sağlıklı bir ilişki modeli için çok net bir formül verdim. Anne baba ilişkilerini doğru yere oturtturmadığımızda kınadığınız babanız gibi partnerlere ya da asla annem gibi olmayacağım diyen kadına evrildiğinizi görürsünüz. İşte asıl deneyim, asıl aydınlanma da orada başlar. Merhaba kıymetli takipçilerimiz, yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. İyileşmenin Gücü serisine devam ediyoruz. Kimle gerçekleştiriyoruz bu seriyi? Eczacı, homeopat, sevgili Ezgi Nevçehan'la. Hoş geldin Ezgi. Hoş bulduk sevgili Başak. Çok teşekkürler zaman ayırdığın için bize. Çok kıymetli bilgileri paylaşıyorsun. Çok teşekkür Bugün ederim. yine bence çok özel bir video olacak. Bu çok özel bir yayın olacak. Çünkü biz sosyal canlılarız. Toplum içerisindeyiz. Aile içinde gözümüzü hayata açıyoruz. Dolayısıyla hep ilişkiler bütünü içerisindeyiz. Bir yaştan sonra da kadın erkek ilişkileri, evlilik, yuva kurmak vesaire hayatın çok odak noktası haline geliyor. Dolayısıyla bugün biraz bunu konuşalım. Seve seve. Çünkü iyileşmenin bir parçası da aslında psikolojik olarak iyi olabilmek. Duygusal sağlık hali çok etkiliyor. Öyle. Aynen Hele öyle. biz kadınlara. Evet, özellikle kadınları. Kadınlar çünkü yuvayı dişi kuş kurar derler, yapar derler ama genelde daha çok taşıyıcı kolon oluyorlar galiba hayat açısından. Evet. O yüzden nerede sen görüyorsun bütün bu kadın erkek ilişkileriyle ilgili son dönemde konuşulanları? Çok biraz formülize de edilmeye başlandı. Evet. Bir buradan başlayalım mı? Evet. Ne düşünüyorsun? Kadın erkek ilişkileri gerçekten aslında sağlığımızı da, duygusal esenliğimizi de ve toplum sağlığını da, çünkü oradan çıkan evlatlar da yine o anne babanın meyveleri gibi oluyor. Dolayısıyla çekirdek ailedeki iletişim, duygusal tatmin, esenlik hali, iyilik hali her yere sirayet ediyor. Çekirdek aile toplumun en küçük yapı taşı, parçası. Halka buradan doğru genişliyor. Dolayısıyla çocuk ailede aldığı sevgiyi okula taşıyor. Ailede aldığı empatiyi okula taşıyor ya da paylaşma duygusunu okula taşıyor ya da taşımıyor. Dolayısıyla sistem ilk temelinde ailede ortaya çıkıyor. Eğitim, alma verme dengesi, sevgiye alışveriş şeklimiz, sevgiyi kabul etme şeklimiz, özdeğerimiz, öz şefkat bilincimiz, hayattaki alma verme dengemiz, hepsi aslında kabulümüz. Hayatta kabulümüz doğru. ve hayatla bağlarımız ilk ailede ortaya çıkıyor. Dolayısıyla anne babanın ilişkileri çocuğun hayata bakış açısını, çocuğun ve bireyin kendiyle olan ilişkisini, daha da ilerlersek toplumla olan ilişkisini belirliyor aslında. Kendi kuracağı aileyi de Kesinlikle. belirliyor. Çok önemli oluyor. Kesinlikle. İşte seninle konuşuyoruz ya zaman zaman Evet. Ezgi, soy sendromu diye Evet. görülenler. Evet. Hatta işte genetik mirasa işleyenler vesaire, Kesinlikle. birçok boyutta etkisi var. Son dönemde nasıl görüyorsun kadın erkek ilişkilerini? Yani teknolojinin bu kadar artması, sosyal medyanın bu kadar yaygın kullanımı bilmiyorum ama ben sanki atalarımızın, yani anneannemin, büyük anneannemin, büyük dedemin çok daha mutlu evlilikler yaptığını gözlemliyorum. Şu anda boşanmalar çok arttı. Artık insanlar evliliğe inanmıyor. Hatta çocuklarımız bile inanmıyor. Bunun temeli tabii bizim teşkil ettiğimiz örneklerle de ilintili. Ama geçmişe baktığımızda, anneanneme, dedeme baktığımda onları hep böyle doğru modellerle görmüştüm. Çünkü erkeğin erkek rolünü aldığı, kadının kadın rolüne sahip çıktığı, kimsenin birbirinden rol çalmadığı, kadının güçlü olmak zorunda bırakılmadığı, her yerde alan tutmak zorunda hissetmediği bir sistemdi. Hani erkek avcı, avlayan, tabiri caizse ekmeğinin sabahleyin peşine düşen,
Kadın ise evde yuvayı, dirliği sağlayan bir konumdaydı. Tabii ki günümüz şartlarında kadının çalışma hayatında daha aktif olması, ki ben kesinlikle bunu çok hoşnutlukla ve mutlulukla karşılıyorum. Önceye kıyasladığımızda bunun çok büyük bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Ama orada da bir takım dengelerin bozulduğunu düşünüyorum. Bizler çalışma hayatının içine girerken burada birazcık işin dozu kaçtı. Toplumun kadından beklentileri çok arttı. Kadın kariyer de yapar, kadın çocuk da bakar, kadın eviyle de ilgilenir, kadın eşini de destekler, o başarılı erkeği de inşa eder vesaire vesaire. Yani orada da kadının üzerine haddinden fazla, tamam elimiz ekmek tutsun, biz de toplumsal hayatta sorumluluk alalım, kariyerde, iş hayatında biz de buradayız diyebilelim. Bunlar çok güzel şeyler. Eğitim, kültürü, toplumun gelişmesi adına yaygınlaştıralım. Bunların hepsi harika. Ama burada sanırım hani bir işi yaparsanız daha çok beklentiler, nasıl olsa biri yapıyor deyip bu sefer tüm sorumluluğu üzerimize aldığımız bir sisteme doğru ne yazık ki gidiyoruz ve bu bana hiç iyi gelmiyor ki danışanlarım, kadın danışanlarımda gördüğüm rahatsızlıkların büyük bir bölümü omurga problemleri, fibromiyalji, migren, psikosomatik hastalıkların altında yatan birçok gerekçe, adetlerin, reglilerin düzensizliği, ağrılı sancılı regli periyotları ya da kadın üreme organlarında gelişen bazı kanser tiplerinin bu kadar yaygınlaşması, bunların hepsi aslında kadının toplumsal hayattaki sorumlulukları, rolleri, üstlendiği görevlerle de ya da üstesinden gelemedikleriyle de ya da artık taşımaktan yorulduklarıyla da çok yakından ilişkili sevgili Başak. Erilleşmek diye tabir ediyorlar. Bu mudur kasıt? Yani kadınlar erilleşirken erkekler de nasıl diyelim, prenses erkek tanımına uygun hale mi geliyorlar ve kadın yoruluyor mu? Kadın mı daha çok yoruluyor? Aslında erkek de yoruluyor. Erkek de kendi kapasitesini, kendi doğasını, fıtratını yeterince yerine getirememenin sıkıntılarını yaşıyor. Kimi zaman cinsel hayatta bu ortaya çıkıyor, kimi zaman da iş hayatında ortaya çıkıyor. İşte iktidar sahibi olmak, yani tabiri caizse bir pozisyon sahibi olmak ya da iktidarsızlıkla mücadele etmek aslında aynı yerden geliyor. Dolayısıyla doğada ya da yaratımda kadın ve erkek bir enerjiyle ve dengeyle dünyaya gelmiştir. Yani hepimizin bir denge halinde bu yaşamda rollerimizi almamız lazım. Ama kadın her şey kreatif bir yaratık olduğu için, varlık olduğu için daha doğrusu boşluk doldurmaya çok müsait. Üretken, çözüm odaklı, hızlı düşünebilen, aynı anda multitasking dediğimiz aynı anda birçok işi yapabilme yetisine sahip. Bu yaratımdan gelen özellikler aslında. Anne olmanın, empatik düşünebilmenin, çok yönlü, katmanlı düşünebilmenin avantajlarını yaşıyoruz. Ama erkeklerde daha hedef odaklı yaratılışa sahip ruhlar onlar. Dolayısıyla bir hedef koyarsın, o hedefe gider. Aynen, ve o hedefe girerken de başka şeylerle çok da ilgilenmek istemez. Aslında bu biraz yaratımdan ileri gelen bir durum. Ama kadın ve erkeğin dengesi bozulduğunda bu tüm toplumsal alanlara sirayet ediyor. Örneğin kadın daha dişil olacağına daha erilleşiyor. Dolayısıyla evde maskülen enerjiye kadın hakim oluyor bazı evliliklerde. O zaman kadın maskülen köşeyi tutarsa o zaman erkek de daha feminen alana geçmek durumunda kalıyor. Fakat burada çok önemli bir farkındalık açmak istiyorum sevgili Başak, bizi dinleyenlere. Ben uzun yıllar aile dizilimi eğitimleri de aldım. Klasik karmik astroloji eğitimleri aldım. Hastalıkların altındaki ruhsal travmalar eğitimi aldım. 2 yıl Hindistan'da bulundum. Orada insanları, oradaki enerjileri, aile dinamiklerini gözlemledim. Bir de benim babam devlet memuruydu sevgili Başak. Ben çok şehir gezdim, çok insan gördüm, çok aile yapısıyla gözlemleme fırsatı buldum babamın mesleğinden dolayı. Dolayısıyla fazla gözlem yapmayı da seven bir çocuktum. Hayatım boyunca da öyle gitti. Burada şunu fark ettim ki aile dizilimi eğitimlerinde de bunu sıklıkla üstünde dururuz. Kadın enerjisini annesinden, erkek enerjisini babasından alır. Bu çok önemli. Yani erkek çocuklara baba sadece mavi nüfus cüzdanını vermez aslında. Erkek çocuklarına o eril enerjiyi, o erkek enerjisini baba aktarır.
kadına da anne dişi enerjisini verir. Bu durumda eğer kadının ya da kız çocuğunun anneyle bağı iyi değilse, yani kız çocuğu şayet diyorsa ki ben babamın kızıyım, o zaman orada eril enerji ve dişil enerji yer değişiyor. Yani o zaman bu kız çocuğu daha babasının kızı olma nosyonuyla daha maskülen bir enerji alanına giriyor. Daha tuttuğunu kopartan, hani erkek gibi kız deriz, ne kadar güçlü deriz, ne kadar baskın Doğru. deriz, ne kadar dominant deriz. Çünkü anne veya da kadın olmayı zayıflık olarak görmüştür. Ya da demiştir ki hayatının bir döneminde ben asla annem gibi bir kadın olmayacağım. Kim bilir annesinin babasıyla olan ilişkisinde annesinin almak zorunda olduğu rolü kimi zaman acizlik, belki de zayıflık olarak görmüştür. Ve demiştir ki ben ona asla benzemeyeceğim, ben asla annem gibi olmayacağım. Ne talihsizliktir ki günün sonunda aradan yıllar geçer, tam da kınadığı ya da asla olmayacağım dediği annesinin Aynen. rolünde tam da orada kendisini görür. Ve bu bir aydınlanma sürecidir. Eğer şanslıysa ve idrak seviyesi güçlüyse orada bir aydınlanma gelmesi Bunu lazım. kabul edecek cesarete Evet. sahipse Onunla kendisine yüzleşmek bakın. de az boz bir deneyim değildir. Hiç kimse demez ki benim yoğurdum ekşi, ya da kimse demez ki bunu ben aslında böyle yapmıştım, bundan oldu. Dolayısıyla sağlıklı bir ilişkinin temelinde kadının kadın enerjisini barındırdığı, erkek çocuğunun erkek enerjisini barındırabilmesi için biz anneler, babalar çocuklarımıza iyi eğitimler veriyoruz. İşte onların geleceğini inşa etmek için bazı maddi yatırımlarda bulunuyoruz. Ama çok temel olan, onların cinsiyetinin enerjisini barındıran kadın ve erkek enerjisini inşa etmek üzere sağlıklı bağlar kurmuyoruz. Yani baba oğul hiç baba oğul günleri geçirmiyor, ya da benim aslan oğlum demiyor, ya da oğlan aslan babam demiyor, ya da kız çocuğu annesine dönüp benim hayattaki en büyük idolüm annem demiyor. Aslında bu fizik kanunlarının da biraz zorlayıcı bir tarafı var. Çünkü aynı kutuplar birbirini itiyor. Doğru. Farklı kutuplar birbirini çekiyor. Bu da aslında biraz konflikt, bir çatışma yaratıyor. Dolayısıyla sağlıklı ilişkiler kurabilmek için ileride doğru partnerlerle, doğru enerji frekanslarında bir araya gelebilmek için önce örneğin ben kız çocuğuysam o kadın enerjisini gerçekten sevgiyle, şükranla kabul eder durumda olmayız. Dolayısıyla ben bir kız çocuğuyken önce annemi onurlandırmadığım, onu olduğu gibi kabul etmediğim bir senaryoda gerçek anlamda o kadın enerjisini, kendimdeki kadın enerjisini besleyemem. Çok kritik Çünkü bir şey kök bu. oradan geliyor. Doğru. Kablo oradan geliyor, frekans oradan geliyor. Şimdi anneyi onurlandırmak, bu sorunları aslında önce algılamak gerekiyor tabii ki. Bir aynada bir yüzleşme gerekiyor ki zor kısımlardan biri. Ne demek? Yani nasıl onurlandırmak? Kendilerinde bir takım olumsuzluklar ya da ilişkilerle ilgili aynı döngüleri yaşadıklarını fark edenler meseleye nasıl bakmalılar? Nasıl baksınlar? Çok güzel. Şimdi Başakçığım, şu anda karşımdaysan varlığının yarısı annenden, yarısı babacığından geliyor. Tabii. Onlar sayesinde buradasın ve bu zamana kadar nasıl bir deneyim yaşadıysan hepsini ve yaşayacaksan da hepsinin nedeni ve sebebi bir defa onlar olacak. Çünkü varlığımızı onlara borçluyuz. Dolayısıyla onları onurlandırmak ne demek? Onları oldukları haliyle, oldukları şekliyle kabul etmek demek. Yani onlar nasılsa öyleler. Yani ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ya da yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Yani onları değiştirmeye çalışmak, onlardan farklı bir deneyim beklemek çok anlamsız ve manasız. Hele hele yaratıcıya, Yüce Allah'a inanıyorsanız, yani bu çok yanlış bir düşünce olur. Çünkü bizler yaşadığımız şehri değiştirebiliriz, adımızı değiştirebiliriz, cinsiyetini değiştirenler var, dinini değiştiren var, ülkesini değiştirenler var, milletini değiştirenler var. Ama hayatta değiştiremeyeceğimiz tek şey var: annemiz ve babamız. Dolayısıyla aslında tüm yaşam deneyimimiz onlarla başlıyor. Şimdi üzerimde bir gömlek var. Hayatımızda birçok şeyi, birçok döngüleri bazen sıklıkla yaşarız ve bir türlü düzelmez. Evet. Başka yollar yaparız, seçimler değişir, kişiler değişir.
Ama bazen deneyim aynı kalır. Anne baba deneyimi sadece ikili ilişkilerle değil, hayattaki bağımız, alma verme şeklimiz ki bu maddiyat da olabilir. Yani maddi gelir, sosyal statü, kendini onurlandırma, takdir etme, daha birçok şey sayabilirim. Bunların hepsi anne babayla gelen öğretiler. Dolayısıyla ben hayatta bir şeyleri değiştirmek istiyorsam hep düğmeyi buradan değiştirmeye başlıyorum ya da bir aşağı bir yukarı alıyorum. Oysa ki gömleğin ilk iki düğmesi anne babadır ve aslında bunlar bizim baktığınızda kör noktalarımızdır. Doğru. Orada olduklarını biliriz ama ben baktığımda göremiyorum. Mesela ilk gördüğüm düğme şuradaki düğmem gömleğimde. Dolayısıyla bu iki nokta anne baba. Anne baba ilişkilerini doğru yere oturtmadığımızda ne demek bu? Babanın baba otoritesini kabul edip onun eril enerjisine olduğu her haliyle nasılsa kabul edip saygı duyup bırakmadığımızda ya da annemizi bir kadın olarak onurlandırmadığımızda emin olun ilerleyen hayatlarda kınadığınız babanız gibi partnerlere ya da asla annem gibi olmayacağım diyen kadına evrildiğinizi görürsünüz. İşte asıl deneyim, asıl aydınlanma da orada başlar. Peki muhtemelen bizler arasında, izleyenler arasında vardır. Ben kızgınım, bunu nasıl aşacağım? Ben zamanında bana bu yapıldı, bunu nasıl aşacağım? Ya da yapılmadı, bunu nasıl aşacağım? Şöyle söyleyeyim Çok ileri sevgili Başak. yaşlarda hala bu duygular içerisinde olan Kesinlikle. insanlar var. Biliyorum. Zaten benim bu yola çıkmam da öyle bir aileden gelmemle oldu. Aslında hayat birazcık beni bu yollarda eğitti, öğretti. Kendi aile paternlerimi çözmek üzere aslında bu yola çıkmış biriyim. Ben yaralı bir şifacıyım. Kendi yaramı, kendi köklerimi iyileştirmek üzere yola çıkmış biriyim. Şöyle söyleyeyim. Birini affetmek ki anne baba ayrı, o bambaşka bir olay ama birini affetmenin karşı tarafa hiçbir faydası yoktur sevgili Başak. Affetmenin tamamen kişiye faydası vardır. Bu bir yüktür. İşte karaciğer dediğimizde öfkenin, kinin bulunduğu yerdir ya da safra. Safralarda olan safra hastalıklarının temelinde gene bir affedebilme duygusu yatar. Ya da mide hastalıkları, sindirememe, hazmedememe bunlar olabilir. Ya da migren, baş otorite konumundaki kişi kim? Evde baba mıydı? Orada bir sıkıntı yaşadığınız gibi. Yani bu tüm bedene sirayet eden de bir durum aslında. Dolayısıyla hayatta gür ve sağlıklı bir ağaç olmak istiyorsak, sağlıklı meyvelerimiz olsun istiyorsak, o meyvelerden herkes beslensin istiyorsak, mutlaka kökümüzle barışık olmak zorundayız. Çünkü hani sevginin kökleri dediğimiz sevgi beslendiği yer o kökten geliyor. Yani anne ve babadan geliyor. Dolayısıyla anneye babaya küs olabiliriz, dargın olabiliriz, onları beğenmemeyebiliriz. Ama bu kökümüzden Mücadele. beslenmemek, kökümüzde kavgalı olmak anlamına da geliyor. Ama siz elinizden gelen her şeyi yapmışsanız ve bunun için gerçekten kalbiniz çok rahatsa, mesela ben kendimi öyle hissediyorum, o zaman geri kalan annenin sınavı oluyor ya da babanın sınavı deneyimi oluyor. Dolayısıyla anneyle babayı affetmemek gibi aslında bir lüksümüz yok. Ben burada affetmek ya da affetmemek ya da sevmek ya da sevmemekten Kabul etmek bahsetmiyorum. aslında. Evet, tam olarak kabul etmekten bahsediyorum. Yani o sizin anneniz babanız. Bitmiştir, konu kapanmıştır. Ne olursa olsun, hırsız da olsa, prenses de olsa hiç fark etmez. Yüce Yaradan sizi o annenin ve o babanın evladı olarak dünyaya gelmenizi nasip etti. Vardır burada bir hikmet. Deneyim zaten orada başlıyor. Mesela benim şifacı kimliğim annemle babamı iyileştirme arzumla başladı. Çocukluğumda başladı. Ve şimdi anlıyorum aslında neden öyle bir anneye, neden öyle bir babaya sahip olduğumu şimdi anlıyorum. Bugünkü Ezgi o sayede. Kesinlikle. Onlar sayesinde buradayım ve şu anda bu konuşmayı onlar sayesinde yapıyorum. Kendilerini de buradan izliyorlarsa çok müteşekkirim beni dünyaya getirdikleri için. Şu anda olduğum kişi olmama katkı sağladıkları için. Tüm o iyi, kötü, zor deneyimlerle birlikte biz bugünlere geldik. İyi kötü ayırt etmeden kucaklayabilmek Deneyimler önemli. de çok kıymetli çünkü. Deneyim olarak bakabilecek kadar Kesinlikle. aslında meseleyi kabullenebilmek Kesinlikle. önemli. Peki sevgi kavramı, yani biz özellikle kadın erkek ilişkilerinde ya da sevme biçimi ya da sevgiyi anlayışımız, orada ne görüyorsun? Orada da gene anne baba
aile. Yani biz ailede sevgiyi nasıl alıyoruz? Bu çok önemli. Hatta ve hatta sevgili Başak, bir önceki yayında bundan biraz bahsetmiştim ama burada yeniden değinmek Tabii. istiyorum. Anne karnındayken rahme düşen o ruh o anda annesi tarafından isteniyor mu, istenmiyor mu? Bu planlı bir gebelik mi, plansız bir gebelik mi? Baba gebeliğe ilk nasıl reaksiyon verdi? Anne ilk duyduğunda ne hissetti? Çocuğun aslında kendini kabul ettirme çabası ilk anne karnında başlıyor. Bu kadar etkin ve önemli bir sistemden bahsediyoruz. Yaratım bu kadar muhteşem. Allahu Teala mükemmel bir sistem yaratmış. Dolayısıyla eğer çocuk gebelikte istenmemişse, istenmeyen bir bebekse ya da plansız bir bebekse, mecburiyetle dünyaya gelmişse o çocuk hayatı boyunca kendini hep kabul ettirmek için ailede, okulda, ileride evlendiğinde eşine hep kendini kabul ettirmek için bazı yöntemler deniyor. Mesela örneğin vermek, vererek kabul görmek. İşte Türk kadınında birazcık bu verici olmak biraz da buradan geliyor. Biraz. Daha erkeklerin aktif olduğu bir dünya düzeninde. Mesela bu topraklar ataerkil diye geçse de aslında bu toprakların ismi Anadolu. Doğru. Ata dolu dememişler. Anadolu. Aslında bu topraklarda kadın enerjisi çok aktif ve bu dünyada da Anadolu topraklarından önümüzdeki yıllarda çok inanıyorum ki iyilik, güzellik, şifa tüm dünyaya sirayet edecek. Ve bunun başında da bizim gibi kadınlar olacak. Dolayısıyla burada kadın enerjisine hakim olmak, kendi kadınlığımızı onurlandırmak, kendi birbirimizin tacını düzeltmek ve bundan büyük bir gurur duymak, kesinlikle böyle bir alana geçmeliyiz ki biz artık kadın kimliğimize daha sahip olduktan sonra erkekler de daha ister istemez erkek kimliğine geçecekler. Biz bakmayın, onlardan da çok fazla rol çaldık. Doğru. Çok fazla rol çaldık. Sonra da onları beğenmedik. Kimi zaman yeterli görmedik. Çünkü biz bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz, bunu da yapıyoruz oldu. Sana da gerek kalmadı Sana da gibi ne bir şey gerek oldu. var? İşte sonra da evlilikler sürmedi. Eskiden ekonomik şartlar gereği evlilikler daha uzun süre, zorlu ekonomik şartlara rağmen evlilikler daha uzun sürüyordu. Çünkü kadın rolünü biliyordu, erkek rolünü biliyordu. Orada bağlayıcı bir sınırlama vardı ama bu sınırlama aynı zamanda güvenli bir kale de inşa ediyordu. Şimdi kadın diyor ki ben de para kazanıyorum, benim sana ihtiyacım yok. Sevginin dili değişti, birbirimizden beklentilerimiz değişti. Ama mutlu ilişkiler için mutlu ebeveynler, daha doğrusu kadın kimliğine ve erkek kimliğine haiz ebeveynlerle yetişmiş kız çocukları ve erkek çocukları lazım. O yüzden bizi izleyen anne babalara diyorum ki kızınız varsa anneleri kızlarının idolleri olsun. Analarının kızları olarak yetiştirmek için gayret etsinler ki babalar da bunu teşvik etsinler. Babalarının oğullarını da lütfen babalar yetiştirsin. Erkek çocuğunu öz bakım becerilerine haiz olduktan sonra anne yetiştirmez. Baba yetiştirir. Ben 8-9 yaşında hala annesinin yatağında yatan erkek çocukları biliyorum. Ya da anneyle babayla uyuyan kız çocukları. İlk cinsel eğilim bile, yönelim bile, eğitim bile o yaşlarda çoktan başlamış oluyor. Dolayısıyla bunlar çok hassas ama konular. Çok önemli konular. Çok önemli konular. Sen biraz önce şunu söyledin Ezgi, beklentiler çok arttı dedin. Yani böyle etrafta gözlemlediğin, yok artık bu da nedir dediğin böyle var mı örnekler? Yani bir kere her şey çok hızlı tüketiliyor, o malum zaten. Sosyal medya biraz ortalığı karıştırdı, o da malum. Ne gözlüyorsun? Sosyal medya zaten bu işi en tetikleyen unsur. Herkes prenses, herkes en iyi yerlerde yaşıyor. En iyi lezzetleri tatıyor, en iyi tatilleri gidiyor. Kimse sanki sıkıntı çekmiyor. Kimse derdini paylaşmıyor ya da çelini çöpünü paylaşmıyor. Hep en güzel, en ışıltılı, şaşalı olduğumuz hayatlarla hayat sahnesindeyiz ama hayat aslında hiç öyle bir sahne değil sevgili Başak. Dolayısıyla ilişkiler de çok dejenere oldu. Örneğin dizilere bakar mısın? Yani birçok televizyon dizisinde çok farklı unsurları paylaşıyoruz. Biz Perihan ablalarla, Şevket Altuğlar'la büyüyen bir süper baba, aile, bizimkiler, dayanışmanın, birbirine desteğin, apartman kültürünün, komşuluk kültürünün ne kadar aktif olduğu bir nesildik aslında. Şimdi insanlar alt kat komşusunun adını bilmiyor, karşı komşusunun
daha bir defa kapısını çalıp kahvesini içmemiş oluyor. Bu tabii ki toplumun her noktasına, tüm ilişkilere de sirayet ediyor. Maddiyat niye bu kadar önemli oldu? Çünkü maneviyat azaldı. Denge. Yani bir şey azalırsa bir şey artar. Yani maddi hayat o kadar önemli bir hale geldi ki isteyelim istemeyelim. Yani yeni dünya düzeni kapital sistem ve maddiyatı gerçekten çok üst boyuta bağladı. Ve gitgide bizim manevi duygularımızla oynanıyor. Yani eskiden sen ben diye bir şey yoktu. Yani Ramazanlar çok daha farklı coşkuyla kutlanırdı. Şimdi her şey çok değişti. Ama bu tüm dünya sisteminde değişti. Yani inşa ettikleri o din temelli politik yaşantıların hepsi bir süre sonra yerini kapital sisteme bıraktı ki inşallah kısa sürede dengeye geliriz. Manevi değerlerinde, maddi değerleri beslediği, birlikte güzel bir sinerji yarattıkları bir dünya düzenini İnşallah. ben şahsım adına söylüyorum çok özledim. İnşallah. Sen de ifade ettin yani maneviyat azaldı. Evet. O yüzden yani denge unsuru Evet. olması için maddiyat yükselecek tabii karşılığında dedin. Şuna da bakıyorum ben. Bunu zaman zaman başka konuklarımızla da değerlendiriyoruz. Bir yandan da bir o kadar maneviyat konuşuluyor. Konuşuluyor. Yani bakın şimdi biz de Tabii. YouTube'dayız. YouTube'u açın bakın. Spiritüel olarak bir sürü tarif, bir sürü ritüel. Yani burada nasıl bir acaba olmamışlık var diyeyim ben. Burada şöyle bir şey var sevgili Başak. Bilgi çok, bilinç yok. Yani bilgi çok. Aslında olması gereken şey, hepimiz kitap okumamız gerektiğini biliyoruz ama kitap okumuyoruz. Doğru. Bunun gibi bir şey. Doğru. Aslında hepimiz ne olması gerektiğini biliyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hele hele Anadolu toprakları. Bu topraklar kadim topraklar. Gerçekten korunan topraklar. Ve dünyada bütün sistemleri değiştirecek, dünyayı daha yaşanır bir hale getirecek gene medeniyetler bu topraklardan yeniden çıkacak. Çünkü tarih tekerrürden ibaret. Sadece bizim ne yapmamız lazım? Bizim özümüzü hatırlamamız lazım. İçimizdeki o saf enerjiyi, o muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Aslında bu söz sıradan sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün ağzından defaten söylenmiş bir söz değil. Söyleyene değil, söyletene bakacaksın. Ben buna çok inanıyorum. Dolayısıyla da sadece özümüzü hatırlamak, kendi iç enerjimizi, o yaşam enerjimizi, o iyilik, güzellik haline, Yaradan'a inanmak, güvenmek, teslim olmak, sadece buna ihtiyacımız var. Sadece bunu hatırlayacağız. Kim olduğumuzu hatırlayacağız. Kim olduğumuzu Ve nereden geldiğimizi. Bakın gene köklere gidiyoruz. Nereden geldik? Atalarımız kimdi? Biz kimlerin çocukları, torunlarıyız? O yüzden önümüzdeki yıllarda çok değil Başakçığım, bunlar çok daha anlamlı olacak. Çok önemli şeyler söyledi Ezgi. Muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Çok enteresan. Bugün ikinci kez bu cümleyi Öyle duydum. mi? Evet, ikinci kez duydum. Çok anlatacağım. Çok teşekkür ederim. Videonun dışında da çok kıymetliydi. Benim için ayrıca kıymetliydi. Sevindim. Onu söyleyeyim. Bir de son dönemde şimdi yine takip ediyoruz. Paylaşımlarda, sosyal medyada bir takım taktikler kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Yok o seni ararsa araması, sen arama, hemen cevap yazma, yok vesaire. Bu taktiksel boyuta nasıl bakıyorsun? Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Eğer bir hesapla, kitapla bir işi yapıyorsan o mümkün değil, çalışmaz. Hayatta kendine hıyanet ettiğin, kendi kul hakkını aldığın hiçbir model, hiçbir anlaşma, hiçbir sözleşme, hiçbir niyet sevgili Başak asla çalışmayacak. Eninde sonunda geri dönecek. Şöyle söyleyeyim. Sen sırf partnerin o evden gitmesin diye ona iyi davranıyorsan, onun bir dediğini iki etmiyorsan, onun senin hakkına girmesine, hatta geçtim onun senin kendi hakkına girmesine, sen kendi kendinin hakkını korumuyorsan, o ne yaparsan yap, o partner eninde sonunda o evden gidecek. Çünkü yanlış yerden başlıyor olay. Ya işte ben o niyet kadar yanlış fedakarlık yerden. yaptım, saçımı süpürge ettim falan diye de. Evet, işte hep bu olur. Böyle yüze de vurulur kurban bak. bilinci. Sürekli bir kurban bilinci. Halbuki sadece kendiyle barışık, kendiyle bir olmaktan mutlu bireylerle herkes bir arada olmak ister. Bizler yalnız kalmayı bilmiyoruz. Bence bizim Türk kadınlarının böyle bir sıkıntısı var. Çünkü Türk
topluluğu böyle enerjisi güçlü, işte sosyalliği seven bir toplumuz. Yani kuzey ülkelerine göre onlar daha depresif, daha içe dönük olabiliyor. Biz daha çok ulusluluğun getirdiği, çok medeniyetli olmanın getirdiği, sıcakkanlı o Akdeniz coğrafyasının getirdiği esintileri taşıyoruz. Ya da Karadeniz insanı gibi canlı, kanlıyız yani. O yüzden de şöyle bir şey var, bizler yalnız kalmayı bilmiyoruz. Yalnız kalmayı bilmediğimizde sırf yalnız kalmamak için bir partner arayışına yöneldiğimizde, halbuki bu varoluşumuza ve kendi tekamülümüze ters olduğu için sistemde her defasında seni tek başına bırakma eğilimine giriyor. Bu da olmadı. Bu partner de doğru değildi. Aslında ben sağlıklı bir ilişki modeli için çok net bir formül verdim. Kız çocuğuysan annenin kızı olmak, anneni olduğu gibi onurlandırmak. Erkek çocuğuysan da babanın oğlu olmak, babanı olduğu gibi onurlandırmak çok çok önemli. Ve kız çocuğunun babasını güvenli, emniyetli bir alanda görmesi, erkek çocuğunun anneyi sevgiyle, şefkatle, saygıyla görmesi, ileride erkek çocuğunun seçeceği partnere de aynen annesine duyduğu sevgiyi, şefkati, hürmeti göstermesine, kız çocuğunun da babasına duyduğu o otoriteyi, o saygınlığı, o güveni eşinden alma ihtiyacını doğuracak. Çünkü sevgili Başak, biz her zaman tanıdık olana çekiliriz. Örneğin bağlı ve bağımlı babası olan bireyler ya da kadınlar hep bağlı ve bağımlı adamlara yönelir. Neden? Çünkü en iyi bildiği şey babayı iyileştirmektir. Eyvah. Onu orada iyileştiremediği zaman, oradaki deneyimi, tekamülü tamamlayamadıysa, yani babayı olduğu gibi kabul etmediyse, onun deneyimine saygı duymadıysa, kahraman olacağım, ben babamı iyileştireceğim ya da o güçlü babayı inşa edeceğim ben diye yola çıktıysa, her defasında her kahraman olmak isteyen günün sonunda oluyor, kurbana iner ve orada hep aynı döngüleri yaşar. Dolayısıyla ya da anneyi kabul etmediyse, anneyi zayıf ve güçsüz bir kadın olarak gördüyse, yaptığı seçimin sonunda, halbuki hesabını ona göre yapar. Der ki ben hiç annem gibi olmayacağım, o zaman ben babam gibi bir adam seçmemeliyim. Çünkü anneyle babanın ilişkisi ilk ilişkileri deneyimlediği şey. Babası çok flörtöz bir adamsa, çok dışa dönük bir adamsa, tam tersi çok halim, selim, dışarıda gözü olmayan, çok sakin, kontrol edebileceği, manipüle edebileceği bir partner seçmiştir. Halbuki bunu yaparken de çok akıllıca bir seçim yaptığını düşünür kişi. Babasının zıttı bir adam seçmiştir. Neden? Annesinin yaşadığı deneyimi yaşamasın diye. Sonradan yıllar geçer. Sonra bir bakar ki babasının zıttı olarak seçtiği partner ona annesiyle aynı deneyimi yaşatıyordur. Halbuki kişiler farklıdır. Evet. Ama deneyim aynıdır. Ay çok ilginç. O yüzden hiç böyle formüllere gerek yok. Mutlu ilişkiler için, kadın erkek ilişkileri için anneyi ve babayı doğru alana oturtturup onları olduğu gibi kabul edip Yaradan'dan gelen bu deneyime razı olup bunun bana ne getireceğini düşünmek lazım. Yani onların yaşadığı zor deneyimlerden, olumsuz deneyimlerden takdir edip, teşekkür edip ders çıkartmak. Sadece tek yapmamız gereken şey bu bence sevgili Başak. Çok güzel formüllerdi. Şimdi benim aklıma takılan son dönemde de hem bu mecralar tarafından çok pompalanan, her dakika göz önünde tutulan bu cinsel yönelim farklılıkları meselesi. Şimdi burada anne ve babanın çocuklara doğru rol model olamaması bu farklılıklarda bir taban oluşturuyor olabilir mi bu yönelim farklılıklarında? Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili Başak. Eğer anne ile babanın arasındaki ilişki dinamiği doğru değilse, örneğin baba anneye çok şiddet uyguluyorsa ya da kötü bir erkek rol modeli ise, erkek çocuklar hep anneyi koruma noktasına gidip ya da erkek çocuğu anneyle özdeşleşme şeyine geçiyor. Yani erkek kimliğini istemiyor. Onun çünkü gördüğü erkek kimliği hiç de öyle tercih edilecek bir kimlik değil. Evet. Değil. Orada bir seçim yapıyor ve bir erkek çocuğu olarak annesinin oğlu olmaya, annesinin eteklerinin altında olmaya yöneliyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde babayı kabul etmiyor. Yani burada ne yaptı? Aslında eril enerjiyi komple kesti ve reddetti. Neden? Baba çünkü doğru bir rol model değil diye. Halbuki belki de o çocuğun sınavı tam da bunu dönüştürmek üzere geliyor. Sevgili Başak, ailede en dışlanan, en çıkıntı aile ferdi, ki bence bizim ailede bu bendim. Kesinlikle söyleyebilirim burada. Sistemi dönüştürmek üzere gelmiştir aslında.
Yani Şifacılar olabilir onlara. doğru söyleyen, Öyle bakın. yani doğru söyleyen 9 köyden kovulur. Ben mesela 9 köyden kovulmuş bir aile ferdiyim. Ama günün sonunda kızım bana bir gün dedi ki sen elinden gelen her şeyi yaptın, ben de buna tanık oldum. Çok önemli bir şey. Bakın bunlar aktarımla geliyor çünkü. Kuşaklar arası geliyor. Biz sadece atalarımızdan maddi ya da genetik mirası almıyoruz. Onlardan karmik deneyimleri, yükleri de alıyoruz. Orada babayla sürekli çatışan bir fert varsa, o mesela ailenin kadınları kuşaklar boyu birbiriyle anlaşamamış ve hepsi birbirine küs ölmüş. Mesela ben böyle bir aileden geliyorum. Benim ailemdeki kadın atalarımın hepsi neredeyse birbirine küs ölmüş. Dolayısıyla ben hayatım boyunca hep kadınlara hizmet etmek, tabiri caizse o kadınların taçlarını düzeltmek ya da bir kadın beni onurlandırdığında böyle gözlerim doluyor, içim kabarıyor. Yani benim için o kadar önemli ve Yaradan bana bir kız evlat verdi. Ya. Hiçbir şey tesadüf değil. Değil. Hiçbir şey değil. Dolayısıyla ne olursa olsun, alışılagelmiş bir sistem, düzen de olsa bazı değişmez kurallar, evrensel yasalar, ilahi yasalar, Yaradan'ın, Yüce Allah'ın yasaları vardır, kuralları vardır. Bunları göz ardı etmemek lazım. Çok teşekkürler Ben çok Ezgi. teşekkür ederim. Çok güzel aslında ipuçlarıyla dolu bir yayın oldu. Ve Dilerim güzel, öyle olmuştur, farkındalık güzel uyandırmıştır, mesajlarla ilham dolu oldu. olmuştur. Eminim öyle oldu. Yani İnşallah. ihtiyacı olan, bu videoyu izleyen, bunları duymaya ihtiyacı olan herkese ulaştı diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür Ben ederim. teşekkür Ağzına sağlık. ederim. İyileşmenin gücü devam edecek. Birlikte. Ezgi ile buluşmayı sürdüreceğiz. Sizlerle yeniden karşınızda olacağız. Çok teşekkürler bizi izleyip takip ettiğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olun, videolarımızı beğenin, sorularınızı, yorumlarınızı iletin. Ezgi Nevçahan'ı biz ağırlamaya devam edeceğiz. Onları sorayım, yazın. Bekliyorum. Hoşça kalın.